Merhaba dostlar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Videoya başlamadan önce lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım. Dostlarımızla da paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdi gündem çok hızlı değişiyor. 2 hafta önce Türkiye'nin gündemi bu vatandaşa ahlaksız ve densiz diyen BİM yöneticisiydi. Fakat son 6-7 gündür iğrenç bir konu Türkiye'nin gündemine düştü. Nedir bu? 6 yaşında bir kız çocuğunun 29 yaşında yetişkin bir kişiyle evlendirildiği yönünde bir haber eminim hepinizin midesini bulandırmıştır. Bu 6 yaşında kız çocuğumuzla ilgili konuyu gündeme, herkesin gündeminde olduğu gibi ben de gündeme taşımak istiyorum. Çünkü hakikaten Türkiye'nin gerçek gündemi bu. İğrençlik. Yani ister 6 yaşında bir kız çocuğumuza bir sabiye olsun, isterse 30-40 yaşında bir erkek veya kadına olsun, çoğumuz zaman zaman duyuyoruz o iğrençliği, isterseniz bir hayvana olsun, tecavüz eden kişi lanetlidir bana göre. Lanetlenmesi gereken, yüzüne bakılmaması gereken, hatta bana göre idam edilmesi gerekendir. Bu benim şahsi fikrimdir, fikirlerim de beni bağlar. Cezaların yetersiz kalması nedeniyle yok psikolojisi bozuktu, yok bilmem neydi diye onların psikolojisini düşünmekten bu tür yavrularımızın başına gelenlere ağlar vaziyete geldik. Fakat bu en fazla yeni bir gündem bizim önümüze gelene kadar. Emin olun çok sürmez. Bir hafta 10 gün içerisinde bu konunun da üstü kapanır gider. Tıpkı bundan önce kapanıp gittiği gibi. Başka tecavüz vakaları, çocuğa fiili cinsel livata deniyor hukuk teriminde veya eskiden öyle deniyordu. Bu tür faaliyetler daha önce de yaşandı. Unutuldu gitti, gündemden düştü gitti. Şimdi tekrar ediyorum, 6 yaşında bir çocuğa veya yetişkine hiç fark etmez, böyle bir şey yapmak iğrençliktir. Hadım mı edersiniz bunları? Bunları idam mı edersiniz? Bunları müebbet hapse mi cezalandırırsınız müebbet hapiste? Ne yaparsınız bilmem kardeşim. Ama cezalar artık bir caydırıcı olsun. Adalet isimli bir video yapmıştım. Kimse iltifat etmedi o videoya. Ama şimdi bakıyoruz herkes adalet arıyor güya. Herkes de kendi mahallesine göre bu işi yine her konuda olduğu gibi siyasete döktüler. Emin olun o kız çocuğu pek kimsenin de umrunda değil. En azından sesi çok çıkanların umrunda değil. Şimdi sosyal medyaya bakıyoruz, ikiye ayrılmış vaziyetteler. Senin tecavüzcün daha tecavüzcü, benim tecavüzcüm daha az tecavüzcü modundalar şu anda. Bir taraf toz kondurmuyor, genel kabul görmüş, asla cemaatin, tarikatın içinden böyle bir şey yapılmaz, bu Müslümanlara bir saldırıdır diyor. Bir kısım da bu İslamcılar bunu yapıyor diye topyekün İslami değerlere sahip çıkmaya çalışan insanlara yönelik bir taarruza geçmiş vaziyette. Ya beyler bayanlar bir kendinize gelseniz, bir kendinize gelseniz, sizin bu tarafgirlikten çıkarttığınız gürültü nedeniyle biz vatandaşların kulakları sağır oluyor yani. Biz sizi aslında pek duymuyoruz. Siz kendi kendinize o sosyal medyalarda bilmem nerelerde kendi kendinize bir takım işlerin içerisindesiniz. Kardeşim bir kere bu davanın ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece basına, sosyal medyaya yansıdığı kadarını biliyorsunuz. Davanın içerisini biliyor musunuz? Muhtemelen bu davada gizlilik kararı vardır. Yani bu da ayrı bir garabet. Gizlilik kararı olan bir dosyada nasıl iddianame dışarıya sızar, nasıl tapeler deniyor. Tape dediğimiz şey de bilmeyenler için söyleyeyim. Bu dinleme veya kayda alınıyor. Kayda aldığını da yazıya döktüğüm bölüme devlet bunu yazıya döküyor bir bilirkişi vasıtasıyla. Buna da tape deniyor. Şimdi buradaki olayda yine medyaya yansıyarak kuvvetli bir suç şüphesi var. Sebebi ne? Bir, tecavüze uğradığını 6 yaşında evlendirildiğini söyleyen şu anda da yetişkin vaziyette olan anladığım kadarıyla da bir çocuk annesi. Bir kadının iddiaları var. İddiasını da bir telefon görüşmesine dayandırıyor.
Bu telefon görüşmesinde kendisini 6 yaşında evlendirildiği söylenen kişiyle yapıyor ve 6 yaşında bu olmamalıydı. İşte ben söyleyemiyorum ya, biz vatandaşız. Yani bunu söylerken bile utanıyoruz. Hakkınızı helal edin. İşte bu olmamalıydı diyor. Ya o da yapacak bir şey yok tarzında bir şeyler söylüyor. Geçmiş zaman yapacak bir şey yok falan diyor. Şimdi bu avukatına göre işte ya tartışma büyümesin diye böyle söyledi falan deniyor zanlının avukatına göre. Şimdi bu kuvvetli bir suç şüphesi. Fakat öbür taraftan bakıyoruz kimsenin pek gündeme almadığı bir şey var. Bunu da çürütmeye yönelik bir şey. Şimdi kızın, yavrunun 6 yaşında evlendirildiği söyleniyor. Fakat 13 yaşında nişan görüntüleri var. Tekrar ediyorum. 13 yaşta, 17 yaşta, kanunen 18 yaşta. Tamamen hepsinde de çocuğa yönelir ve çocuktur bu. Çocuğa da bu tür bir cinsel taciz, tecavüz çok şiddetli cezalandırılmalıdır. Yani yaşı 13 dedim diye sakın beni yanlış anlamayın. Aynı şekilde onu da lanetliyorum. Fakat 6 yaşında evlenmiş bir kişi 13 yaşında nasıl nişan olur? Zaten evlenmiş. 17 yaşında da nikah yapılmış, düğün yapılmış. Ya 6 yaşında evlenmişse 13 yaşında nişan yapıp 17 yaşında nasıl evlenebiliyor? O görüntüler nasıl oluyor? Şahsen benim aklımı kurcalayan konu bu. Yani çünkü ailenin de bir iddiası var. Aile kızlarının, daha doğrusu kardeşlerinin, çünkü erkek kardeşi ve 2 tane kız kardeşi çıktı. Ve bir iddiada bulundu. Dediler ki psikolojisi bozuk. İkinci çocuğunu düşürdükten sonra psikolojisi bozuk. Yönlendiriliyor falan dediler. Hakikaten bu iki konu, nişan ve evlilik görüntüleri aklı kurcalıyor ama öbür tarafta da bir telefon görüşmesi var. Yani şimdi dolayısıyla çok çetrefilli bir hadise. Bu hukukun ve bu işi anlayan kişilerin çözebileceği bir konu. Ama bakıyoruz sosyal medyaya bakıyoruz, YouTube'a bakıyoruz, ne bileyim işte haberlere bakıyoruz, basına bakıyoruz. Herkes kendi tarafından el almış, hakim olmuşlar, savcı olmuşlar, avukat olmuşlar. Bunlar her şeyler ya. Ya arkadaşlar aklınızı peynir ekmekle mi yediniz ya? Hukuka ve devlete hiç mi güveniniz yok sizin? Hiç mi güveniniz yok? Yani ya oradaki insanlar helal süt emmemişler mi? O hakim, savcı veya avukat, bunların çoluğu çocuğu yok mu? Bunlar empati yapamazlar mı? Şimdi kanunlara göre bu insanlar işlem yapıyorlar. Mevcut kanunlara göre. Biliyorsunuz kanun başka bir şeydir. Adalet bambaşka bir şeydir. Yani kanunlarımıza göre, örnek vereyim, milli eğitimden bir örnek vereyim. Her çocuk aynı sınava girer. Kanunidir bu. Fakat adalet midir? Bir tarafta hiçbir ders almayan, kurs almayan, ne bileyim özel ders almayan, özel okulda okumayan çocuklar var. Bir tarafta da bu imkanlara sahip çocuklar var ve aynı sınava giriyorlar. Hukukidir ama adil değildir. Dünya buna çözüm bulamamıştır. Aynı bunun gibi düşünün. Bazı şeyler hukuki olabilir ama adil olmayabilir. Bizim hukukçularımız da hukuka göre karar vermek zorundalar. Şimdi evet, şarkıcı Gülşen bir laf etti. Ben de dahil hepimiz infiale kapıldık. Yani koskoca bir İmam Hatip camiasını, ki ben İmam Hatip değil askeri lise mezunuyum. Koskoca bir İmam Hatip camiasını sapıklıkla falan suçlayan, infial yaratacak bir şeyde bulundu. Suçlamada bulundu. Bir densizlik, ahlaksızlık yaptı. Bunun karşılığı olarak da hemen gözaltına aldı. Birkaç gün cezaevinde kaldı. Sonra ev hapsi verildi. Şimdi de yurt dışı yasağı var. Bana göre de son derece normal, yapılması lazım. Fakat bu olaya bakıyoruz. Bu olayda böyle bir şey yok. 60 küsür yılla yargılanıyor mesela. Dışarıda geziyor. 60 küsür yıl ya. Bunun kaçma tehlikesi yok mu mesela yurt dışına? Bu niye cezaevinde değil? Niye tedbirli değil bu? Tabii ki dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Ama şu anda bir infial var Türkiye'de. Bunu da kullanan siyasiler var. Şimdi o konuya da değineceğim çünkü bu çocuğumuzu unutmuşlar. Yani bu çocuk kimsenin öyle bana göre dertleri falan da değil. Hiç psikolojisiyle ilgileneni falan duydunuz mu? Yani bu kızın psikolojisi nedir? İşte böyle bir evlendirildiğini, tecavüze uğradığını söylüyor. Hem de sistematik bir şekilde, işte 6 yaşında evlendiyse bu yaşına kadar sistematik bir tecavüz demektir bu. Bunun psikolojisi nedir falan hiç ilgilenen var mı? Duyuyor musunuz? Yok. Kimsenin umrunda değil.
Ancak bizim gibi dışarıdan bakan, sağduyulu olmaya çalışan vatandaşlar tarafından ilgileniliyor bu konularla ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Ancak bu şekilde çıkıyoruz, sesimizi ve bizim gibi düşünenlerin sesini bir yerlere aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla umurlarında falan sanmayın. Mecliste bakıyoruz, pankart açmışlar, HDP'li vekiller falan. İşte güya koruyorlar. Ya arkadaş siz 13-14 yaşında çok daha küçük, daha PKK tarafından kaçırılan, tecavüze uğrayan sistematik olarak o yavrularımız için ne yapıyorsunuz? Erkek ve kız çocuklarımız, erkekler de tecavüz oluyor orada, erkek çocuklarda. Yani bunlar için ne yapıyorsunuz? Diyarbakır anneleri HDP il binasının önünde Diyarbakır'da nöbet tutuyor. 1 yıl aşkın süredir, hatta 2 yıla yaklaştı yanlış hatırlamıyorsam. Bunlarla ilgili ne yapıyorsunuz? Duyar kasıyorlarmış. Sizin tek derdiniz var, siyaseten buradan rant elde etmek. Yani bakıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu Bey. Kemal Bey, Adalet Bakanlığı'nın önüne milletvekillerini almış, olağanüstü toplantıya çağırmış MYK'sını. Merkez Yürütme Karar Kurulu oluyor bu. Doğru Adalet Bakanlığı'nın eylem yapıyor. Zaten onun meşhur şeyi. Niye? Tecavüze işte şöyle yapılacakmış. Ya sen partinin içinde yaşanan tecavüz olaylarını ne yaptın? Ne yaptın ki şimdi ne yapıyorsun? Ne sürdüm eline, ne sürdün elime, ne süreyim yüzüne diye bir laf var ya. Sen ne yaptın ki? Olayların üstlerini kapattınız. Bir eylem yaptın mı yani? Sen nasıl yaparsın bunu dedim mi? Ne yaptınız mesela? Ya ben bir Twitter'dan şey yazdım. İzmir Belediye Başkanı'nın evlendiği zaman eşinin 14 yaşında olduğunu yazdım. Yani bir de dikkat çekmek istedim. Çünkü yine buna benzer bir konu vardı o dönemde. Bunu söylemeye çalıştım. Neredeyse linç yedim ya. Şimdi olmuş gitmiş bir olay. Çoluğu çocuğu var, bilmem neyi var. Yani mutlu da bir evliliği vardır. İnşallah da öyledir. İnşallah travmalar yaşanmamıştır. Yani bir dikkat çekmek istedim, bir farkındalık yaratmak istedim. Çıkıp evet biz yanlış yaptık diyebilirdi. Ben mesela 18 yaşında evlilik yaptım. Ben yanlış yaptığımı söylüyorum. 19 yaşında çocuğum vardı, ben çocuktum daha. Velhasıl kelam, insanlar yanlışlarını söyleyebilirler, söylemeliler de zaten. Ki ancak yanlışlarımızdan ders alarak ileriye gidebiliriz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz dediğimiz gibi, kendilerinin içinde de var, orada da var. Siyaseten rant devşirecekler. Öbür tarafa bakıyorsunuz, AK Parti'nin içerisine. Ya içinden bir takım densizler var. Bu cemaat tarikat gruplarına bakıyorsunuz. Ben bu arada hepsine mesafeliyim kardeşim. Hepsine mesafeliyim çünkü bu tür kapalı toplumların, kapalı grupların içerisinde neler olabileceğini bilmiyoruz. Biz, yaşımız tutar belki gençler bilmeyebilir. Muzcu şıhlar gördük. Muzunu öptürüyordu. Anlayın siz. Adına da muzcu şıh falan deniyordu. Biz bunu gördük. Hem de Gata mezunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu bir doktor üsteğmen de öpüyordu bunu ha. Böyle cahil cühele okumuş yazmamış adamlar falan değil. Çok iyi hatırlıyorum. Bunları yaşadık biz. Ben işte FETÖ'yü gördük mesela. Tarih okuyoruz. Hasan Sabahları da biliyoruz. Lawrence'leri de biliyoruz. Ha, Ahmet Yesevileri de biliyoruz. Şehadaballıları da biliyoruz. Yani bunu derken sakın ha kurumsal olarak falan şey yapmayın. Yanlış anlamayın. Ben mesafeliyim kardeşim. Çünkü beni bir ateist bu dünyamdan belki edebilir veya bir hırsız cebimdeki paramdan edebilir. Bir katil canımdan edebilir. Ama böyle bir şey beni ahiretimden eder. Ben o nedenle mesafeliyim. Dikkat etmek istiyorum kardeşim. Ben ebedi hayata inanıyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu İBB'li Belediye'nin cenaze aracında bir uyuşturucu çıkmıştı. Ve ondan önce de uyuşturucuyla falan AK Parti'yi suçlayan bir takım şeyler olmuş idi. Ben o zaman da bir video yapıp dikkat çekmeye çalışmıştım. Bunda da suçun şahsi olduğunu, o nedenle de mal edilemeyeceğine, bakın siz öyle yaparsanız bunlar da böyle yapıyor. Bu suçla mücadele yerine, uyuşturucuyla mücadele yerine sizin aranızdaki ne bileyim böyle kısır bir döngü. İki tane hani anlatılırdı ya ilkokulda iki keçi köprüde karşı karşıya gelmiş. Yol vermemişler, inat beslemişler. İkisi birden dereye düşmüş ya. O hesap. Sizinki buna gidiyor. Bize bir faydası yok. Sizlerden istirham ediyoruz. Bakın tekrar istirham ettiğim için de bana kızan arkadaşlarım da var. Yani istirham ediyorsun diyor. Devlet terbiyemizden herhalde. Yani
sövüp saymayınca eleştirmiyoruz falan sanıyorlar. Bunların hepsi bir eleştiri. Hükümete de eleştiri, muhalefete de eleştiri. O cemaatlere, tarikatlara da eleştiri. Kendisine ben mütedeyyinim, Müslümanım diyenlere de bir eleştiri. Hatta insanım diyenlere de bir eleştiri. Ama sövüp saymıyoruz diye veya hakaret etmiyoruz diye öyle bir moda çıktı. Hakaret etmezsen muhalefet etmemiş olmuyor musun? Etmiş olmuyor musun? Tekrar istirham ediyorum. Bu benim devlet ve aile terbiyemden geliyor. Bir terör olaylarında falan bunda da çok sinirliyim, kendimi baskılıyorum ama lütfen sizlerin hepinize diyorum, topluca diyorum. İnsanlığı öldürmeyin ya. İnsanlığı öldürmeyin. Her hıyarım var diyene bir tuz alıp koşmayın Allah aşkına. Bu çocuk tecavüze uğradı mı uğramadı mı bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Sadece kendi mahallenizden bir iki kişinin sosyal medyadaki propagandasıyla hareket ediyorsunuz. Eğer uğradı ise Hazreti Ömer adaleti nerede kaldı? Nerede kaldı? Her defasında ağzınızı açıp Hazreti Ömer adaleti diyorsunuz. Nerede kaldı? Eğer uğramadı ise öbür tarafa söylüyorum, öbür mahalleye. Adalet mülkün temelidir diyorsunuz. Nerede kaldı adalet? Uğramadıysa o çocuk, o çocuğun psikolojik sorunları var ise ve sıkıntılar var ise hakikaten. Bunun vebalinden nasıl kurtulacaksınız o ailenin çektiklerinden mesela? Dönüyorum, eğer hakikaten tecavüze uğramışsa o çocuğumuz böyle bir olay yaşamış ise gerçekten bunun vebalinden nasıl kurtulacaksınız ya? İslamcı diye kendini adlandıran, Müslümanım diyen insanlar, Müslüman insan temkinli yaklaşır. Temkinli yaklaşır. İnsan olan da temkinli yaklaşır. Bırakın şu işi hukuka. Hukuk bunun kararını verir. Eğer hukuk her şey ortada, her delil ortada ve kararını vermiyor ise o zaman çıkarsınız ortalığı birbirine yakarsınız. Ben de çıkarım. Vallahi de çıkarım, billahi de çıkarım. Allah'tan başka kimseden de korkum yok. Ben bir vatandaşım. Ben huzurlu yaşamak istiyorum ülkemde. Benim tek istediğim bu. Huzurlu, müreffeh, tıpta, bilimde ilerlemiş, insan haklarında üst seviyede olan. Ama kendi taraftarıma hak falan değil, insanların tamamına hak. Kendimize hak gördüğümüzü, kendimize hak gördüğümüzü başkasına da göre. Ez cümle dostlar, bir iğreçlik var. İğreçlik, bu olay olduysa da iğreçlik, olmadıysa da iğreçlik. Bunun kararını verebilecek olan ben değilim, hukuk. Gerçeği Allah biliyor. Ve yaşayanlar biliyor. Hukuka saygı duymak zorundayız. Hukuk hepimize lazım. Adalet videomda da belirttim. Sevgili Adalet Bakanlığı, sevgili hükümet, bir tedbir alın. Sosyal medya hukuku şekillendirmesin, şekillendirmeye çalışmasın. Bir şey yapıldığı zaman insanlara itimat gelsin. Bizim kanunumuz, bizim devletimiz bunun gereğini yapar desin. Bunu siz yapacaksınız. Biz vatandaş olarak ancak söyleriz. Tabii ki medeni kanun geleli 100 sene falan olmuş aşağı yukarı. 100 yıllık kangrenleri 20 yıllık hükümetinizde sizin çözmenizi beklemek de biraz haksızlık, eyvallah. Ama ya bir şeyleri de halledin artık. Bakın çok güzel sistemler kurdunuz, UYAP sistemi kurdunuz, işte Cumhur hadisesini kurdunuz. Ama şu suçlara verilen cezaları bir arttırın. Gözünüzü seveyim. Bir caydırıcı olsun. Bir caydırıcı olsun. Adam basit bir şeye bir trafik kazası yapıyor. Kimse istemez trafik kazası yapmayı ya. Kim ister? Ben 2 ay önce bir trafik kazası geçirdim. Ölümden döndüm. Her iki tarafta ölümden döndü. Rabbime şükürler olsun çok ufak tefek ağrısızıyla, morarmalarla atlattık, hasarla atlattık. Ama büyük bir kazaydı. Allah muhafaza o veya ben ölsem, hangimiz ölsek diğeri içerideydi. Şimdi bunda bile kimsenin istemediği bir trafik kazasında bile böyle bir tedbir alınabiliyor ise bu tür konularda da bir tedbir alın, bir ağırlaştırın, bir şey yapın ya. Sizden istirham ediyoruz ya. Kızıyorlar. İstiyoruz sizden. Böyle demeyince muhalefet etmemiş oluyormuş. Lütfen bunları bir dikkatle ele alın. Şunun gereğini bir yapın. Ez cümle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yüce Yaradan'a sığınıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Sarık takmayla, cübbe takmayla,
ne bileyim işte hacı hoca kılıklı gezmekle mümin olunmuyor. Veya eline alıp LGBT'yi savunuyorum, yok bilmem neyi bilmem ne yapıyorum falan diyerek insan hakları da savunulmuyor, demokrat da olunmuyor. Önce bir insan olun, ondan sonrasını sonra olursunuz. Şu olayların üstünden siyaseten rant peşinde koşmaktan bir vazgeçin. Yazıktır, o çocuğa da yazıktır, o kıza da yazıktır, o aileye de yazıktır eğer yapmadılarsa. Yaptılarsa Allah bin belalarını versin. Yazıktır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın. Tekrar abone olup beğenmeyi unutmayın ki sesimiz daha gür çıksın. Allah'a emanet olun.